Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Hatırlarsanız yakın zamanda paylaştığım bir videoda size 2021 model makyajlı kasa Renault Talisman'ın orta konsollu ve ambiyans aydınlatmalarını 2016 model Renault Talisman aracıma uyarladığımı gösteren bir video paylaşmıştım. Nasıl çalıştığını bu ambiyans aydınlatmalarını paylaşmıştım sizinle. Ve aynı videoda şuradaki bu bölmeden bahsetmiştim. Bu bölmede gördüğünüz gibi Talisman yazan aydınlatma var. Telefonu buraya koyduğunuzda yansıyor. 2016 ile 2020 model Talismanlar arasında burada kapaklı bir bölme var. Göz var biliyorsunuz. Yeni Talisman'ın bu kısmında kapak yok. Kapaksız bu şekilde bir bölme var. Bu bölmede kimisinde Talisman yazıyor, kimisinde ise sadece ambiyans aydınlatma var. Ambiyans aydınlatma nasıl ambiyans aydınlatma? Yani şunun gibi sadece ışık veriyor. Burada ambiyans aydınlatma olmayan var mı bilmiyorum. Avrupa'da satılan donanım seçeneklerine bakmak lazım. Ancak bardaklık aydınlatma olmayan da burada sadece düz aydınlatma var. Yani şunun gibi bir aydınlatma var. Bardaklık aydınlatması, buradaki gibi bardaklık aydınlatması olan da ise Talisman yazıyor. Ve Talisman yazanlarda da burada gördüğünüz şu kablosuz şarj standı bulunuyor. Hemen göstereyim. Bakın bölme bu şekilde. Gördüğünüz gibi kablosuz şarj işareti var. Bölmeyi şöyle göstereyim. Tam telefon, büyük telefonlar dahi sığabilecek şekilde. Ve burada telefonunuzu dediğim gibi donanımı yüksek olan Talismanlarda hem şuradaki ambiyans aydınlatmada Talisman yazıyor. Telefonunuzu koyduğunuzda buradan yansıyor. Hem de burada bardaklıkta aydınlatma var. Şurada göreceğiniz gibi. Bu bölme bu şekilde. Yani telefonunuzu buraya koyuyorsunuz ve kablosuz şarj başlıyor. Ben şimdi bunu da tabi adapte ettim. Bu kablosuz şarj direkt tak çalıştır değil. Bu orijinal bu arada. Yeni tip yani makyajlı Talisman'a ait şarj standı. Aynısı Clio 5'te de kullanılıyor. Espas'ta da var. Megane'da var mı bilmiyorum ama Talisman'da var. Ben bunu da bu setlerle birlikte almıştım. Taktım, uyarladım. Benim aracımda çalışıyor. 12 voltla çalışıyor. 12 voltluk bir şarj standı bu. Ve artı eksi uçları bağlayarak direkt kullanmaya başlayamıyorsunuz. Çünkü buna uyumlu değil. Şimdi bu videoda ben size bunun nasıl çalıştığını, ne kadar sürede telefonu şarj ettiğini, en azından 10 dakikalık süreyi bulmaya çalışacağım. Veya kullanıma bakacağım. Şu kadar sürede şu kadar şarj yükseldi diyeceğim ve o şekilde sizinle paylaşacağım. Daha önce kanalımda özellikle Talismanlar için ki aynısı Koleos'ta da kullanılabiliyor. Kablosuz şarjın nasıl monte edileceğini göstermiştim. Bu Güney Kore'de aksesuar olarak satılıyor. Daha önce kanalımda paylaştığım kablosuz şarj cihazı. Onun da nasıl monte edildiğini sizlere göstermiştim. Daha önceki videomda söylediğim gibi bunları monte ederken 10 gün toplam sürede ben monte ettim. 10 güne yaydım. Kimi günlerde yarım saat, kimi günlerde 1 saat veya daha fazla çalıştım. Ve tek başıma yaptığım için de bu montaj ve aktivasyonu fotoğraf veya video çekemedim. Onun için nasıl monte edildiğini sizlerle video ve görsel olarak paylaşamayacağım. Ama bu kablosuz şarjın ne kadar sürede telefonu, tabi telefondan telefona da değişir, şarj ettiğini birazdan sizlere göstereceğim. Megane 4 için AliExpress'te kablosuz şarj standı var. Aynısını Kajjar için de görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Ama Koleos ve Talisman için orijinal aksesuar olarak da satılıyor. Yani bu orijinal aksesuarı özellikle Koleos için bir tane yerli sitede görmüştüm. Eğer satılmadıysa halen duruyor olması lazım. Ama Talisman için yurt dışından getirtmek gerekiyor. Şimdi bunun nasıl çalıştığını göstereyim sizlere. Telefona kronometreyi açıyorum. Başlangıç diyeceğim şarja başladığı anda. Ama öncesinde tabii başlatmadan önce şunu göstereyim. Direkt koyduğumda telefon şarja gördüğünüz gibi başlamıyor. Şarja başlaması için benim yarım kontak yapmam ya da motoru çalıştırmam lazım.
Ben o şekilde ayarladım. Bakın şarj başladı. Ve kapıyı açayım. Şarj bitecek. Evet. Tekrar motoru çalıştırıyorum. Şimdi göreceğiz. Evet, şarj başladı. Çıkarayım tekrar. Şarjı keseyim. Önce kronometreyi açayım. Kronometreye başlangıca bastım. Bakalım kaç dakikada. Şu anda %23'te ve kaç dakikada bunu şarj edecek veya kaç dakikada ne kadar şarjı arttıracak hep birlikte göreceğiz. Tam 20 dakika olduğunda artık buradan alacağım. Şu anda 20 dakika olmak üzere. Evet. Kablosuz şarj duraklatıldı yazdı. %23'teydi. 20 dakikada %31'e gelmiş. Yani %8'lik bir artış olmuş. Hiç fena değil. 10 dakikada %4 ila 5 arası artış olacak anlamına geliyor bu. Telefonuna göre değişir tabi. Pil kapasitesine göre de değişir ama bu telefon S10 Plus. S10 Plus batarya kapasitesine göre kablosuz şarj bu şekilde bu kadar sürede şarj ediyor. Tabii bir de şu gördüğünüz kablosuz şarjın standı da plastik, yumuşak plastik. Bu çıkabiliyor. Ben telefonu biraz önce kılıfıyla birlikte şarj ettim. Kılıfsız şarj ettiğinde kimisi yazıyordu kılıfıyla şarj etmeyin diye. Kullanma kılavuzunda yanlış hatırlamıyorsam ama kılıfla da ince bir kılıf demek ki şarj edebiliyorum. Evet. Çıkardığımızda ise kablosuz şarj standı şu ortada gördüğünüz bu şekilde görünüyor. Bu da kauçuğu. Kauçuğun yuvası belli. Yani tam orantılı değil şunlar. Dolayısıyla tek şekilde oturuyor. Deliklere girdiği için de yerinden çıkıp düşmesi falan pek mümkün değil. Standart diğer kablosuz şarj cihazlarında olduğu gibi bunda da üzerine anahtar koyulmaması vesaire tavsiye ediliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.